Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benden uzun zamandır istediğiniz bir videoyu çekmek için buraya geldim. Austin'in bölgelerini, downtown'a yakın mı, uzak mı, yerleşim yerleri hakkında bilgileri, artılarını, eksilerini ve kendi yorumlarımı katarak size bugün bu bölgeler hakkında bilgi vereceğim. Doğusunu, batısını, kuzeyini, güneyini, şehir merkezini hepsini konuşuyor olacağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoları beğenip ve bir sonraki videonun ne içerikte olmasını istiyorsanız aşağıda yorumlara belirtebilirsiniz. Haydi bakalım güzel bir videoya başlayalım. Şu anda gördüğünüz gibi inanılmaz güzel bir lokasyondayım. Çok güzel bir yürüyüş parkuru ve burası Austin'in kuzeyinde bulunan Brushy Creek bölgesi ve burası da Brushy Creek Park. İnsanlar yürüyüş yapıyor, bisiklete biniyor. Gördüğünüz gibi ta şuralarda insanlar var. O parkur öyle geliyor. Şuradan buraya bağlanıyor ve arkama doğru devam ediyor. Burası da güzel bir göl. Bu gölde kesinlikle suya girmek, balık avlamak vesaire yasak ve şu tam karşıda gördüğünüz yerde golf kulübü ve insanlar sabahları havanın serin olduğu saatlerde gelip golflerini oynuyorlar. Burada aynı zamanda Austin'de çok fazla golf kulübü var. Gelip burada golfte oynayabilirsiniz. Eğer hobilerinizin arasında varsa. Ve size ilk bölgeden bahsedecek olsam birinci bölgemiz Downtown Austin. Şehrin kalbi, iş, yemek, eğlence ve kültürel mekanlara yakınlığıyla biliniyor. Enerjik ve hareketli, şehirde yaşamayı seven genç profesyoneller için harika bir ortam. Tam aradığınız mekan diyebilirim. Ve burada güzel lokasyonlar var, önemli lokasyonlar. Tabii birincisi Texas Eyalet Meclisi binası, Sixth Street, Lady Bird Lake. Sixth Street tamamen bir eğlence bölgesi. Size aynı zamanda oraya gitmiştim. Yukarıdan videoyu izleyebilirsiniz. Mağazalar, alışveriş yerleri ve buna benzer bir sürü mekanlarla dolu. Ama bu bahsettiklerim başlıca böyle yapılardan birkaç tanesi ve bölgelerden birkaç tanesi. Yaşam alanı olarak yüksek katlı binalar, lüks konutlar, rezidanslar ve modern yaşam alanlarına dönüştürülmüş eski binalarla çevrili şehir merkezinin kalbi. O yüzden binalardan daire alırken fiyatlar biraz daha buna göre artabilir ve tahmin ettiğiniz üzere şehir merkezinde olmasından dolayı yüksek yaşam maliyeti var ve yüksek kira maliyeti var. Ancak her şeyin göbeğinde olması hayatınızı biraz daha kolaylaştırıyor. Ben Downtown Austin'i seviyorum. Fakat şöyle bir durum var. Austin o kadar büyüyor ve gelişiyor ki buna bağlı olarak şehir merkezinde bir sürü yeni yüksek binalar yapılıyor ve yüksek binalar trafiği kilitliyor, bisiklete binmeyi zorlaştırıyor. Önceden gelip bakmanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel evler var, harika bölgeler var. Fakat dediğim gibi bazen bu trafik, inşaattan kaynaklanan trafikler canınızı sıkabiliyor. İkinci bahsetmek istediğim nokta ise South Congress. Bu lokasyon oldukça farklı, kendine özgü havası olan, kendine özgü atmosferi olan bir lokasyon. Burayı seviyorum. Benim favori mekanlarımdan bir tanesi. Böyle uzun bir cadde olarak düşünün. İstanbul'un Nişantaşı'sı gibi. South Congress deyince aklıma ilk gelen şey vintage mağazaları, yiyecek kamyonları, canlı müzik ve sanatsal etkinlikler. Çünkü böyle sanatsal, buna benzeri atmosferden oluşan insanlar için mükemmel bir ortam. Çok fazla tarihi binaları böyle downtown'daki gibi yok ama mükemmel canlı müzik yapan yerleri var. Çok güzel vintage mağazalar var söylediğim gibi ve harika botlar satın alabileceğiniz, kovboy şapkası satın alabileceğiniz Allen Boots ve benzeri mağazalar var. Burada mesela Texas tarzı büyük evler yok. Burada böyle bungalov diyebilirim. Küçük apartman daireleri ama lüks apartman daireleri var. Yani konsept bir yaşam tarzı var. Çok büyük bir yaşam alanına sahip olamıyorsunuz genelde South Congress'te. Gelirseniz zaten görürsünüz böyle uzun bir cadde. Arkalarında evler var. Tabii eski yapılar var. Eskiden, çok eskiden jenerasyonlarca burada yaşayan insanların evleri var. Ama şehrin dışındakilere göre o büyük Texas evleri orada yok. Hiçbir şekilde apartmanlar bu mağazaların boylarını falan geçmiyor. Hepsi tek bir boy. Downtown'a bakıyorsunuz, görüyorsunuz zaten. Downtown'da böyle alabildiğine yüksek binalar var. Fakat South Congress'e geldiğiniz zaman binaların boyları tamamen aynı oluyor. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Gelip burada su seviyesine kadar inebiliyorsunuz. Burası Brushy Creek Lake, Brushy Creek Park diye geçiyor ve gerçekten Austin'in
en güzel bölgelerinden bir tanesi. Ve şurada gördüğünüz gibi tam karşımda birisi kürek yaparak geliyor. Hoparlörünü almış. Evet, abimiz ayağa kalkıyor. İnşallah düşmez. Düşerse içeride balıklarla iyi arkadaş olur diye düşünüyorum. Diğer bir bölgemiz Westlake Hills. Westlake Hills deyince akan sular duruyor. Şehrin batısında geniş bir alanı kapsayan bölge ve mükemmel okulları, geniş evleri, çünkü alan çok geniş olunca evler de geniş oluyor ve Texas Hill Country mağazalarıyla bilinen ünlü zengin bir banliyö. Westlake Hills'teki evler oldukça pahalı. Bütün videolarımın içinde genelde şehri gezdirirken hep size Colorado Nehri'nin üzerinde bulunan Westlake'deki evleri falan gösteriyorum. Yani orasıyla ilgili söylenecek bir şey fazla yok. Evlerin çok pahalı olduğu, insanların daha üst segment olduğu, yani yanlış anlamayın, ayrım yapmıyorum. Fakat tahmin ettiğiniz gibi daha fazla iş sahibi, patron insanların bulunduğu, Elon Musk'ın evi falan da orada. Bir evin 5 milyon, 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon dolar olduğu bir bölge. Sessiz, sakin ve güvenli, yaşamak için mükemmel bir yer. Ama tabii ki de bu artılarının yanında eksileri de var. Eksilerinden bahsetmeden önce böyle çekici özelliklerinden bir tanesi Lake Austin'e çok yakın ve tabii ki de videonun girişinde bahsettiğim en büyük çekici özelliklerinden diğeri ise eğitim alanında çok güzel ve kaliteli eğitim veren okullarıyla meşhur. Evler genel olarak tabii ki de apartman daireleri var ama evler genel olarak böyle büyük, geniş bahçeli, yüzme havuzlarının falan bulunduğu evlerden oluşan bir bölge ve bununla birlikte eksilerini oluşturan en büyük etkenlerden bir tanesi yüksek giderler, maliyetler, emlak vergileri ve evlerdeki çok yüksek fiyatlar. Yani çok kısaca aldığın mutluluğa göre verdiğin para o oranda artıyor. Eğer Westlake'de yaşamak isterseniz gerçekten gelir gider olayını iyi hesaplamanız lazım. Eğer gidere bakarak yaşayan bir aile yapınız varsa. Ve ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Austin'de hayatımda hiç bu kadar fazla sayıda polisi başka bir yerde görmedim. Westlake'de 100 metrede bir polis var. Bazı arabaların içinde 2 tane polis oluyor. Biri sağa bakıyor, biri sola bakıyor. İkisinin elinde radar var. Hızları kontrol ediyorlar. Zaten burada hız limitini aşmayın. Başınızı kesinlikle polisle derde sokmayın. Kuralları çiğnemek de biraz sıkıntı. Türkiye'deki ya da Avrupa'daki gibi hız limitleri burada sorun yaratmıyor diyemem. Polisle sorun yaşamak istemiyorsanız Westlake'e özellikle geldiğinizde hızınıza ve trafik kurallarına çok dikkat edin. Zaten trafik kurallarına her yerde dikkat edin. Bu da bir size uyarı olsun. Diğer bir bölgemiz Zilker. Zilker bölgesi adından da bilindiği gibi Zilker Park'a çok yakın, tam merkezi ve Barton Spring Pool diye bir yer var. Austin'de gelebileceğiniz en güzel mekanlardan bir tanesi. Buraya yakınlığıyla biliniyor. Merkezin güneyinde yer alıyor ve çok ama çok popüler bir mekan. Çok seviyorum. Öyle bir doğası, o kadar büyük, geniş alanları var ki gerçekten böyle gidip hafta sonu çiminin üzerinde oturup ya da böyle canınız sıkıldığında güzel nehre girebileceğiniz harika böyle cennet mekanlardan bir tanesi. Dış mekan etkinliklerini, rekreasyonu seviyorsanız, aktif böyle doğaya düşkün, doğa dostu, çimi, toprağı çok seven, kamp yapmayı seven bir insansanız Zilker Park sizin için gerçekten eşi benzeri bulunmayan bir ortam haline geliyor. Zilker bölgesinin içinde bulunan ünlü mekanlar bahsettiğim gibi Zilker Park, Barton Spring Pool, ACL burada oluyor ve ACL Austin City Limit Müzik Festivali bütün eyaletlerden gelen insanlarla dolup taşıyor. Şehrin inanılmaz nüfusunun arttığı bir zaman ve bu sene yanlış hatırlamıyorsam Dua Lipa geliyor ve bir sürü sanatçı geliyor. ACL'i de mutlaka gelip burada görebilirsiniz. Gerçekten harika ve aynı zamanda Lady Bird Lake'in etrafının bir kısmı da Zilker Park'a dahil. Yürüyüş parkuru, bisiklet parkuru ve buna benzer alanları da var. Size bahsetmek istediğim diğer bir bölge ise Domain. Aslında The Domain, one and only, kendi yaşam alanını oluşturduğu oluşumuyla birlikte inanılmaz büyüdü ve hala büyümede devam ediyor. Videomda görmüştünüz Domain Alışveriş Merkezi diye. Domain Alışveriş Merkezi aslında o Domain bölgesini oluşturuyor. Downtown'ın şehir merkezinin biraz yukarısında kalıyor. Ve yeni downtown, yeni Sixth Street, yeni yaşam alanı, yeni şehir merkezi şehrin şu anda en popüler noktası. Bir tane bile satılık daire neredeyse bulamayacağınız bir bölge. Daha evler yapılmadan proje aşamasında bütün evlerin satıldığı, yatırım yapmak istiyorsanız, yaşamak istiyorsanız, ne amaçla almak istiyorsanız isteyin, ev alınabilecek en güzel lokasyonlardan
en güvenli lokasyonlardan bir tanesi. Tamamen modern, lüks ve rahat, eğlenceli, her türlü eğlence seçeneğinin içinde bulunduğu ve Amazon, Google ve buna benzer büyük şirketlerin de ofislerinin dahil olduğu, Facebook, Microsoft gibi ofislerinin de dahil olduğu bir bölge. Hem işinize yakın olabilir, hem yaşam alanınız olabilir. Hepsini bir arada tutabileceğiniz, bulundurabileceğiniz bir bölge. Aynı zamanda öyle bir bölge ki sevenleriniz ya da yakınlarınız geldiğinde domain bölgesinde kalabileceği çok güzel, lüks böyle konsept oteller de var. Ya da iş için geliyorsunuz, toplantı yapabileceğiniz toplantı alanlarının olduğu bölgeler var kiralayabileceğiniz. Yani ihtiyacınızı karşılayacak her şey domainde mevcut. Domaindeki yaşam alanına geçtikten sonra burada mesela herkesin kendi havuzu ya da kendine ait büyük bir bahçesi yok ama havuzun, bahçenin ortak olduğu yaşam alanları var. Yani evler küçük, altında havuzu, altında spor salonu ve bahçesi bulunan güzel vakit geçirebileceğiniz ortak yaşam alanları var. Ya bu tabii ki de eksi değil. Fakat dezavantajlarından bir tanesini söylemem gerekirse benim için dezavantaj değil, başkası için olabilir. Geleneksel Texas, geleneksel Austin hayatının dışında tamamen kendine özgü bir yaşam alanı bulunan modern, sanatsal, eğlencenin içinde bulunduğu bir ortam. Yani domainde küçük bir apartman dairesinde mi yaşamak istersiniz? Yoksa bir 10 dakika, 15 dakika daha yukarıda neredeyse aynı fiyata, hatta aynı fiyata diyebilirim, çok daha büyük havuzu bahçesi olan bir evde mi yaşamak istersiniz? Tamamen seçimi size bırakıyorum. Bahsetmek istediğim diğer bir bölge ise East Austin. East Austin tamamen bütün ülke göçmenlerinin, başka ülkelerden gelen insanların karıştığı böyle mix olduğu bir yer. Hızlı büyüyen, şehrin gelişiminin o tarafa doğru olduğu, tamamen oraya doğru büyüyen bir bölge. Söylediğim gibi bazı bölgelerde bazı ülkelerden göçmüş insanlar çok fazla oluyor. Bazı bölgelerde farklı ülkeden göçmüş insanlar daha fazla oluyor. Ama burası tamamen mix, karışık bir yer. Her ülkeden, her yerden göçmen almış insan görebilirsiniz. Burası yaşam alanı için güzel bir yer. Fırsatlar doğuyor çünkü çok hızlı gelişen bir bölge olduğu için emlak ve daireler, bu tarz şeylerin yapımı daha fazla. O yüzden fırsata çevirip daha uygun fiyata diğer yerlere göre ev alabilirsiniz. Fakat bunun yanında da çok fazla inşaat ve gelişimden dolayı buna bağlı olarak zorluklar ortaya çıkabiliyor. Ama East Austin böyle güzel, sakin bir yer, kendine özgü bir yer. Orada yaşayıp downtown'a inebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Oralara da bakabilirsiniz eğer yerleşme amaçlı bakıyorsanız. East Austin çok güzel, kendine özgü kahve mekanlarıyla meşhur. Food trucklarıyla çok meşhur. Yemek yapan, böyle truckların içinde yemek yapan dükkanlarla çok meşhur. Ve aynı zamanda yine downtown'daki gibi canlı müzik mekanlarıyla meşhur bir yer. Şimdi sizi biraz downtown'dan çıkartıyorum yukarıya ve downtown'a yaklaşık 30 dakika bir mesafede Georgetown'a götürüyorum. Georgetown'un en büyük özellikleri tarihi parkları ve huzurlu yaşam alanı olması. Böyle özellikle Covid'den sonra evinden çalışan mühendis ve buna benzer mesleki iyi bir getirisi olan ya da emekli olmuş insanlar oraları tercih ediyor. Çünkü şehre hem ne çok yakın ne çok uzak. Tam 30 dakika. Zaten Texas'ta her yer birbirine uzak. Güvenli, huzurlu, herkesin kendi yaşamını rahatlıkla sürdürdüğü, kimsenin böyle kimseyle iç içe olmadığı, sakin ve gelişime açık, yeni gelişen çok fazla yeni evin bulunduğu bir yer. Tabii videoda bahsettiğim gibi buranın en büyük çekici özellikleri farklı parkları olması, doğa alanları olması, yürüyüş alanları olması, çok güzel böyle rekreatif etkinliklerin olduğu, aynı zamanda güzel yemek yiyebileceğiniz restoranların bulunduğu bir lokasyon. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi, en önemli noktadan bir tanesi, Georgetown evet yaşamak için çok güzel. Fakat eğer şehir merkezinde çalışıyorsanız, huzur arıyorsanız ve Georgetown'a taşındıysanız yola çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü buranın trafiği tıkandı mı biraz sıkıntı oluyor. O yüzden şehir merkezinde çalışıp Georgetown'da yaşayan birisinin işe gidip gelme süresi bazen oldukça uzayabilir ya da değişebilir. Buna dikkat edin taşınırken ya da taşınacağınız yeri seçerken. Georgetown'la ilgili bunları söyleyebilirim. Diğer bir lokasyonumuz Round Rock. Round Rock hepinizin merak ettiği bir yer ve Round Rock benim çok sevdiğim bir yer. Şehir merkezinin biraz daha uzağında kalıyor diğer o ilk bahsettiğim 3-4 bölgeye nazaran. Özellikle teknoloji sektöründe çalışan insanların oldukça sık
tercih ettiği bir mekan. Böyle bir aile yeri diyebilirim. Çok büyük bir alana sahip Run Rock. O yüzden böyle gelişiyor. Her geçen gün daha büyüyor. Her geçen gün yeni evler yapılıyor. Her geçen gün yeni restoranlar, lokasyonlar, farklı yaşam alanı oluşturuyor. O yüzden Run Rock'ta o kadar çok takip edilecek şey var ki ben oraya gittiğimde sanki başka bir şehre gitmiş gibi hissediyorum kendimi. Halbuki Austin'deyiz yani. O kadar büyük bir yer. Ve Run Rock deyince insanın aklına ne geliyor? Run Rock Donut geliyor. Texas'ın en ünlü lokasyonlarından bir tanesi. İnsanlar Texas'a geldiğinde ziyaret etmek için sebeplerinden bir tanesi Run Rock Donut. Ve ayrıca Run Rock Express beyzbol takımı da orada yer alıyor. Çok güzel, mükemmel bir ortam. Ailenizle çok güzel bir etkinlik yapmak istiyorsanız, siz beyzbol izlerken çocuklarınızın beyzbol sahasının içinde olan parklarda eğlenmesini, çimlerde koşup yuvarlanmasını, aynı zamanda çocuklarınızın siz beyzbol izlerken havuza girmesini istiyorsanız Run Rock Express beyzbol takımının stadı gerçekten bunun için vazgeçilmez bir lokasyon. Ben maça gitmiştim. Onun videosunu paylaştım mı paylaşmadım mı bilmiyorum bu videodan önce. Ama mutlaka onu da paylaşacağım. Mükemmel bir ortam. Mutlaka Run Rock'ı da yaşam alanlarınızı seçerken içinde seçeneklerin olması gereken bir lokasyon olduğunu düşünüyorum. Son lokasyonlarımıza geliyoruz. Sondan bir önceki lokasyonum Cedar Park. Cedar Park'ta en çok sorduğunuz ikinci lokasyon. Cedar Park, Austin'in kuzeyinde, biraz kuzeybatısında yer alıyor. Çok hızla büyüyen, büyük bir alana sahip olan, hepinizin de videolarda, yorumlarda sorduğunuz gibi şöyle söyleyeyim. Whitestone, Cedar Park'ın içinde. Cedar Park o kadar büyük bir yer. Yani Cedar Park'tan bahsederken Whitestone'dan da bahsediyorum. Whitestone'u ayrı olarak sorarsanız cevabım Cedar Park'ın içinde. Çünkü Whitestone böyle uzun bir cadde. Cedar Park o bütün caddeyi kaplayan alan. Cedar Park özellikle aileler, gençler için vazgeçilmez bir yer. Tamamen aile lokasyonu diyebilirim. Yani hani böyle evet Westlake çok lüks, çok güzel, yaşam alanı, eğitim vesaire mükemmel. Fakat Cedar Park arkadaşlar, Cedar Park var ya Westlake'in uygunu diyebilirim size. Yani benim en sevdiğim lokasyonlardan bir tanesi. Whole Foods var, yemek yerleri var, eğlence yerleri var, outletler var, alışveriş merkezleri var. Oğlunuz, çocuklarınız, kızınız varsa vakit geçirebileceğiniz lokasyonlar var. Sizin ayrıca vakit geçirebileceğiniz lokasyonlar var. Her şeyin içinde bulunduğu küçük bir Westlake, sadece böyle gölün kenarında falan değil ama her yerinden göl geçiyor. Oldukça fazla etkinlik alanlarının olduğu, açık hava alanlarının olduğu bir yer. Ve hatta size şöyle söyleyeyim o zaman, videonun başında söylemiştim nerede olduğumu. Brushy Creek'teyim. Brushy Creek'te Cedar Park'ın içinde bir alan. Şu anda videonun başından beri izliyorsanız eğer, bu gördüğünüz harika doğa, göl, insanların küreklerini alıp kürek yaptığı yer Cedar Park'ın içinde. Oldukça güzel, sessiz, sakin. Yani şu anda ileride park var, çekmiyorum. Ama saat burada 10'a geliyor sabah. Çocuklar orada oynuyorlar rahat rahat aileleriyle birlikte. Oldukça güvenli, evsiz, böyle sokakta yaşayan insanların çok fazla uğrayamayacağı bir yer. Çünkü şehir merkezi gibi, downtown gibi, domain gibi böyle yaşam alanına sahip bir yer değil. Burası tamamen bir aile ortamını barındırıyor. Cedar Park'la ilgili olarak söyleyeceğim son şeylerden bir tanesi, yine aynı şekilde eğer şehir merkezinde çalışıyorsanız eve gidip gelme sürenizi uzatabilir. Aradaki mesafe bazen trafik olduğu için uzayabiliyor. Onun dışında Austin downtown'da daha pahalı, daha küçük bir ev almaktansa kuzeye doğru çıkıp daha böyle uygun fiyata güzel evler alabilirsiniz. Son olarak videolarda bahsettiğiniz için, sorduğunuz için size açıklamak istiyorum. Pflugerville'den bahsetmek istiyorum. Pflugerville'da yeni, çok yeni, büyüyen, gelişen bir alan. Çok güzel evleri uygun fiyata alabiliyorsunuz. Böyle Cedar Park gibi fazla rekreasyon, çok fazla böyle zaman geçirebileceğiniz ortamlar yok. Ama güzel yemek yerleri, restoranlar, mağazalar falan mevcut. Fakat böyle büyük markalar, alışveriş merkezlerinin olmadığı, sessiz, sakin, gerçekten aile ortamının olduğu bir yer. Her köşe başında yeni evler yapılıyor. Her köşe başında farklı lokasyonlarda farklı yaşam alanları oluşturuluyor. Sadece ev olarak düşünmeyin. Gerçekten bildiğiniz kocaman yaşam alanları oluşturuyor. Gelirseniz, görürseniz ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Pflugerville'da bence Austin'e taşınacak olan ve ev alırken biraz daha bütçeli ev arayan insanların bakabileceği lokasyonlardan bir tanesi. Şehir merkezine de Cedar Park'tan biraz daha yakın. Yani
Pflugerville'dan şehir merkezine en az 10-15 dakika daha erken gidiyorsunuz. 20-25 dakika maksimum sürüyor ve oranın trafiği şehir merkezine daha rahat. Bunun dışında eğer sormak istediğiniz lokasyonlar varsa aşağıda yorumlara belirtebilirsiniz. Ben bugün size kısaca bahsetmek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve videodan zevk almışsınızdır. Bu ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma şöyle bir abone ol tuşuna basarsanız çok çok mutlu olurum. Gölgeye geçtim, bir gözümü çıkartayım. Yandım biraz, bakın galiba yandım. Austin'den herkese çok çok selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir küçücük yorum benim için çok önemli. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oh, burada misafirim var. Kipçi. Kipçi. Köpeğim geldi. Kipçi. O kadar bir saattir yürüyor ve şu anda sıcaktan bayılmak üzere. Kimchi, you wanna go home?